Beklenen an geldi ve sizlerle beraber bugün Canon R6 Mark III'ü inceleyeceğiz. Çok istediniz, çok sordunuz, çok yorum yazdınız. Ben de sizler için detaylı bir şekilde bu kamerayı test ettim. Şimdi o zaman arkanıza yaslanın ve videonun tadını çıkartın. Detaylara geçmeden önce de eğer kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenir ve paylaşırsanız da mutlu olurum. Şimdi gelelim detaylara. Canon R6 Mark III'ü bildiğiniz gibi bir süredir kullanıyorum. İlk geldiğinde Instagram'da paylaşmıştım kutu açılışını. İki tane objektifle birlikte ben bu makineyi test ettim. Bir tanesi 70-200 f2.8 objektif. Diğeri de 100-500 yaban hayatı için tele objektif. Bu videoda genel itibariyle çok fazla teknik özelliklere sizi boğmadan yaşadığım tecrübeleri, makinenin performansını, kimler için uygun olduğunu, video, fotoğraf kalitesi ve gövde özelliklerini hızlıca anlatmaya çalışacağım. Her videoda olduğu gibi artılarını söylediğim gibi eksilerini de gözüme çarpan noktaları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle gövdeden başlayalım. Çünkü Canon R6 Mark III gerçekten güzel bir gövdeye sahip. Zaten Canon makineleri biliyorsunuz yani böyle oldukça şık, güzel gövdelere sahip olurlar ve her şey olması gerektiği yerdedir. İlk çıkan serilerde bu makinenin açma düğmesi yani R6'da ve 5'te Mark 1'de sol taraftaydı. Onu eleştirmiştim o zaman ama şu anda hemen şurada makinenin açma kapama düğmesi var. İşte diyafram, enstantane, AF noktaları her şeyi buradan sağ elinizle yönetebiliyorsunuz. O yüzden de makineyi sezgisel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu yönüyle gerçekten çok beğendim gövde yapısını. Elime çok güzel bir şekilde oturuyor. Olması gerektiği gibi çok rahat kullanıyorsunuz. Magnezyum alaşımlı oldukça sağlam bir gövde yapısı var. Toza, suya, neme karşı dayanıklı. Su geçirmez bir gövde değil ama tabii ki yağmur altında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hareketli bir LCD ekran var. Tipik bir Canon klasiği ve LCD ekranın parlaklığı, rengi çok güzel. 3 inç boyutlarında ve 1.6 milyon noktalı bir ekran. Bu diğer makinelere çok benzer çözünürlükte. Genel itibariyle Canon LCD ekranlarının şöyle bir güzelliği var. Burada çektiğiniz fotoğrafı gördüğünüzde fotoğraf çok güzel görünüyor. Sonra onu bilgisayarda biraz buraya yaklaştırmak istiyorsunuz. Çünkü Canon renkleri diye bir şey gerçekten var. Videonun devamında anlatacağım bunu size. Bir süredir Canon ekipman incelemiyordum. R6 Mark III inceleyince renkler yine böyle gözüme çok güzel geldi. Ve açıkçası burada gördüğüm rengi bilgisayarda yakalamaya uğraştım. Çünkü Canon kendi renklerini tanıyor ve LCD ekranda size gösterdiği renk gerçekten güzel bir renk oluyor. Yani LCD ekranın çözünürlüğü, kullanımı, işlevi bence güzel. Daha eklemli olan yani şöyle yukarı ve aşağı oynayabilecek gimbal'la rahat kullanılacak bir LCD ekranda tercih edilebilirmiş. Ama orada patent durumu var mıdır yok mudur bilmiyorum. Gene bu şekilde ayarlanmış. R6 Mark III'de çok güzel bir vizör var. Vizörün parlaklığı ve çözünürlüğü gayet yeterli. 3.69 milyon noktadan oluşan bir vizör var. Bu vizör standart artık. Yani 3.69'dan daha yüksek çözünürlüklü vizörler var. Ama açıkçası hani böyle bir bunun farkını hissettiniz mi derseniz ben öyle bir şey hissetmedim. Yani bana her şeyi gösteriyor. O yüzden açıkçası vizörün çözünürlüğü bence ziyadesiyle yeterli. 5 milyon 6 milyon noktalara çok gerek olduğunu da düşünmüyorum. Biraz böyle pil ömrünü de düşünmek gerekiyor. Pil demişken bu makinede çok güzel bir pil var. Tipik aslında Canon'un bildiğimiz her zamanki LPE6 pil var ama bunun sonunda bir P logosu daha var. Bu pilin yeni olduğunu ve daha güçlü olduğunu gösteriyor. Açıkçası ben pil performansına şaşırdım. Normalde daha önce kullandıklarımda böyle günün yarısını bile getiremiyordum. Bu pille tüm gün çekim yapabildim. Şimdi tüm gün çekim olayını şöyle anlatmam lazım. Oturup tüm gün video çekmiyorum. Çoğunlukla fotoğraf çekiyorum. Seri çekimler yapıyorum. Ara ara video çektiğim durumlarda açıkçası mesela öğleden sonra ışığın yatay hale geldiğinde dışarıya çıkıyorum ve güneş batıncaya kadar çekim yapıyorum.
pil bitmiyor. Benim için zaten önemli olan bu. Yani ben rahatlıkla size şunu söyleyebilirim. Video ve fotoğraf birlikte çekiyorsanız 2 tane pil size yeterli olur. Günü kurtarırsınız. Video, fotoğraf karma. Canon R6 Mark III'de çift hafıza kartı yuvası var. Bir tanesi CF Express tip B, diğeri de bildiğimiz SD kart UHS-2'yi destekliyor. CF Express tip B özellikle RAW video çekecekseniz, yüksek çözünürlüklerde 4K 120p gibi yüksek hızlarda çekim yapacaksanız ihtiyacınız var. Saniyede 40 kare fotoğraf çekecekseniz ihtiyacınız var. Bu makinenin çünkü böyle özellikleri var bildiğiniz gibi. O yüzden CF Express tip B kart mutlaka kullanın. Böylece sorunsuz video çekebilirsiniz. Sol tarafta fotoğraf ve video ayarlarını geçebildiğiniz bir düğme var. Bunun olması çok güzel. Yani video çekeceğiniz zaman hemen buraya geçiyorsunuz ve tüm ayarlarınız videoda nasıl ayarladıysanız öyle oluyor. Fotoğraf moduna geçtiğiniz zaman da tüm ayarlarınız fotoğraf tarafına dönüşüyor ve çekimlerinizi ona göre yapıyorsunuz. Bu artık genel itibariyle standart ve C1, C2, C3 diye sizin kendi ayarlarınız, özel ayarlarınızı saklayabildiğiniz modlar var. Fotoğraf tarafında 3 fotoğraf ayarı, video tarafında 3 video ayarı, yani 6 farklı ayar bu makinenin içerisine saklayabiliyorsunuz. Ayrıca bu 6 ayardan daha fazla ayar yapacaksanız da o fazla ayarları hafıza kartının içerisine yedekleyebiliyorsunuz ve buradan istediğiniz zaman geri çağırıp oradan kullanabiliyorsunuz. Böyle esneklikleri de var. Yine tüm bu tuşları istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Artık aynasız fotoğraf makinelerinde bu bir standart ve çok işe yarıyor. Kendinize göre konfigüre ediyorsunuz ve özelleştirebiliyorsunuz. Diğer önemli bir noktada perde kapanıyor makinede. Böylece objektif değiştirirken sensöre toz girmesinin önüne geçiyorsunuz. Sol kısımda girişler var. Mikrofon ve kulaklık giriş çıkışları var. Böylece sesi monitör edebiliyorsunuz. Altta kumanda girişi var. Onun arka kısmında da standart HDMI ve USB-C girişi var. Standart HDMI olmasını beğendim. Bu sayede HDMI kablosu aramıyorsunuz ve bir sürü kabloyla işinizi çözebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu HDMI çıkışından da 7K RAW video çıktısı da verebiliyor. Bu sayede de harici kayıtçılara ayrıca ProRes kayıt olarak da video çekebiliyorsunuz. RAW video çekebiliyorsunuz. Canon R6 Mark II'den farkı bu tam boy HDMI olmuş. Bir de bu ayar çarkında S ve F tuşu var. Yani hızlı ve ağır çekim yapabildiğiniz bir bölüm var. İster timelapse yapabilirsiniz, isterseniz de slow motion video çekebilirsiniz. Bu da yine buraya gelmiş. Fark olarak ana hatlarıyla bunlar söylenebilir. Tabii ki yavaş yavaş içerisine geçiyoruz. Asıl farklar içeride bulunuyor. İçerisine derken tabii ki gövde içerisinde de 5 yönlü titreşim önleme sistemi var. Bu sayede de 8.5 stop size avantaj sağlıyor. Açıkçası ben bu fotoğraf makinesinin titreşim önleme sistemini çok sevdim. Böyle zaten bir şeylerin peşinde koşarak video çekmiyorum genel itibariyle ama bazen yaban hayatında vesaire böyle elde video çekmem gerekebiliyor. Çünkü çok ani karşılaşmalar oluyor ve o anı kaçırmak istemiyorum. 500 mm gibi bir objektifle bile elde video çekerken hiç sallanmadı gibi, yani vizörden bakıyorum sallantı yok. İster istemez yani bir yerden sonra ben işte sallanıyorum, nefes hareketlerim oluyor vesaire. Onu bile çok güzel bir şekilde dengeliyor. O yüzden makinenin gövde içi stabilizasyonun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Gelelim fotoğraf kalitesine ve içerisindeki diğer özelliklere. Şimdi bu fotoğraf makinesinin içerisinde full frame CMOS bir sensör var ve 32.5 megapiksel çözünürlük sağlıyor. Canon C50'deki sensörle aynı, hatta şu an yeni çıkan R6 ve video özellikli makinede de aynı sensör kullanıldı. Çünkü sensör çok başarılı. Canon R6 Mark III'ün lansmanına ben gitmiştim ve lansmanda örnek fotoğrafları izlerken renklerini gerçekten beğendim. Orada kullanırken de bir model çekimi yapmıştım. Hem gerçek siyahları görebilmek hem cilt tonlarının çok iyi olduğunu görmek beni mutlu etti orada. R6 Mark III'de R6 Mark II'ye göre renklerde de iyileştirmeler yapılmış. Zaten Canon renkleri iyi. Yani bunun hastası olan insanlar var biliyorum. Canon renklerini sevenler. Burada artık çok daha iyi bir renk var. Makine bana geldikten sonra ben makineyi kullanırken açıkçası sahada çektiğim fotoğrafları daha ilk anda evet dedim ya. Yani Canon renkleri diye bir şey var. Gün batımındaki renkler, özellikle böyle altın saatlerdeki renkler çok güzel çıkıyor. Otomatik ISO'da ve renk profilinde otomatiğe almama rağmen çok güzel sonuçlar aldım. Uzun zamandır böyle bir o tatlı turuncu renkleri, o sıcak renkleri gözüm arıyordu. Açıkçası bunu görünce mutlu oldum diyebilirim size rahatlıkla. Başka çok beğendiğim ve mutlu olduğum noktalar var. Anlatacağım. Yani biraz
Bu makineyi istemeden övebilirim ama gerçekten başarılı bir makine. Neyse, şimdi fotoğraf özelliklerine devam edelim. Bu çözünürlük 32.5 megapiksel, bir tık yüksekmiş gibi gelebilir. Hani yüksek ISO performansı nasıl diye sorabilirsiniz. Çözünürlük yükselmiş olmasına rağmen, yani 24 megapiksele göre biraz daha fazla olmasına rağmen yüksek ISO performansı da çok başarılı. 6400 ISO'da gayet güzel fotoğraf çekebiliyorsunuz. 1250-1600 ISO'ları zaten çok problem etmiyorsunuz. Yüksek ISO performansını ben çok beğendim. Güneş battıktan sonra bile bu makineyle çekim yaptım. Gayet iyi sonuçlar aldım. Yani bu makinenin hem full frame olmasının bir avantajı hem daha iyi bir sensör olmasının avantajıyla yüksek ISO'dan korkmanıza gerek yok. Aynı şekilde bu fotoğraf makinesiyle böyle yıldız pozlaması gibi gece çekimleri çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi hem fotoğraf kalitesi hem yüksek ISO performansıyla sizi üzmeyecektir. Bu fotoğraf makinesiyle saniyede 40 kare fotoğraf çekebiliyorsunuz. 40 kareyi çekerken RAW artı JPEG olarak kayıt yapabiliyor. İşin şöyle bir güzel tarafı var. Fotoğraf makinesinde mekanik deklanşör de var. Yani bildiğimiz perde var. Bu perdeyi kullandığınız zaman saniyede 12 kare maksimum hıza çıkabiliyorsunuz. Elektronik perdeyi kullanırsanız da saniyede 40 kare hıza çıkabiliyorsunuz. Ben yaban hayatı çektiğim halde, kuşları çektiğim halde çoğunlukla 40 kareyi bile kullanmıyorum. Bana 12 kareler, 20 kareler yetiyor. Ama bu fotoğraf makinesinde önceyi yakalama özelliği var. Geçmişi önceden kaydediyor. Siz deklanşöre parmağınız basılı tuttuğunuz sürece, şu an ekranda görüyorsunuz, yaklaşık bir 90'a yakın kareyi hafızasına alıyor. Ve o sahneyi hep önde tutuyor. Kuş tam uçarken deklanşöre basmak istesek bile genelde kuş uçmuş oluyor. Ama sahneyi geriye alıyorsunuz ve ilk andan itibaren kuşun tüm kalkış hareketini fotoğraflamış oluyorsunuz. O yüzden bunu sadece zaten mekanik deklanşörde ve saniyede 40 kare modunda yapabiliyor. Diğer modlarda bu pre-order'ı kullanamıyorsunuz. Ben genelde bu özelliği kullanmıyordum ama bu makinede sırf test etmek için kullandıktan sonra biraz müptelası oldum. Çok işe yarıyor. Çok güzel fotoğraflar yakaladım bu sayede. Sadece test ederken, yani birkaç çekimde. Muhtemelen bundan sonra bunu kullanacağım gibi. Bir miktar tabii sürekli böyle hafızada tuttuğu için sanki fotoğraf çekiyormuş gibi oluyor. O yüzden pilin ömrünü biraz daha çabuk tüketiyor ama bizim gibi işlerde, spor fotoğrafçılığında çok önemli. O yüzden yedek pille yolunuza devam edebilirsiniz. Bu güzel özelliği de yine kullanabilirsiniz. Saniyede 40 kare fotoğraf çekmek çok güzel ama acaba buffer yeterli mi? Yani kendi tampon belleği bunun için yeterli mi? Şu an makine RAW artı JPEG'te saniyede 40 kare hızda. Bakın seri çekimi göstereyim size. Şimdi sadece JPEG modunu aldım. Bakalım nasıl olacak. Bitmiyor. Muazzam. Yani bu kadar uzun süre çekim yapmazsınız. Buffer çok iyi. Şimdi fotoğraf özelliklerini anlatırken bu fotoğraf makinesiyle alakalı en çok merak edilen birkaç hususa da değinmiş olayım. Onlardan bir tanesi de şu. Bildiğiniz gibi bu makine hibrit bir makine. Yani genelde markaların tam böyle orta sınıfa konumlandırdığı, her işi yapabilen ve her işi de gayet iyi seviyede yapabilen böyle iyi modelleri olur. Canon R6 Mark III tam olarak böyle. Yani R5 Mark II gibi yüksek çözünürlük sunmadığı için, özellikle işte manzara ya da moda gibi çok büyük baskılar alacak işler yapanlar için tercih edilmeyebilir. Ya da ne bileyim işte saniyede 190 kare çekmek isteyebilirsiniz. İnanılmaz derecede hızlı bir AF olsun diyebilirsiniz. Canon R1 gibi, R3 gibi. Spor fotoğrafçıları o tarz makineleri tercih edebilir. Ama Canon R6 Mark III her alanda kullanabilirsiniz. Yani kimler için diye soracak olursanız bu makineyi hemen her fotoğrafçılık alanında Canon R6 Mark III'ü kullanabilirsiniz. Geziyor olabilirsiniz, sokak fotoğrafı çekiyor olabilirsiniz, manzara çekebilirsiniz, spor fotoğrafçılığı yapabilirsiniz. Neticede saniyede 40 kare çekebiliyor. 40 kare de gayet yeterli, yani neyi eksik? Yine yaban hayatı, kuş fotoğrafçılığı buralarda çok rahat kullanabilirsiniz. Çözünürlük gayet makul, size bir crop avantajı sağlıyor. Aynı zamanda birazdan anlatacağım. Çok iyi bir otofokus sistemi var. Düğün fotoğrafçıları, portre fotoğrafçıları bunlar da tercih edebilirler. Vesikalık çekebilirsiniz. Yani hemen her alanda
bu fotoğraf makinesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fotoğraf kalitesi, renkleri de gayet güzel. Fotoğraf dosyası da oldukça iyi. Yani RAW dosyayı bayağı zorlayabiliyorum. Kolay kolay kendini bırakmıyor. Şimdi video özelliklerine geçeceğim ama öncesinde şu otofokus özelliklerinden de bir bahsetmek istiyorum. Çünkü şöyle bir tecrübe yaşadım. Bunu bütün samimiyetimle size anlatmak istiyorum. Ben fotoğraf makinesi ilk elime geldi. Tabii benim favori objektiflerim teleobjektifler. 100-500 milimetreyi aldım. Makineye taktım ve hemen Manyas Kuş Cenneti'ne gittim. Kamp sandalyemi aldım, oturdum üzerine ve başladım gelen geçen kuşları çekmeye. Bu aralar hareketli Manyas Kuş Cenneti ve epeyce bir uçar fotoğrafı çekme şansım oldu. Yani şöyle söyleyeyim size, gelir gelmez ben herhangi bir ayar bile yapmadım yani. Sadece işte kuş öncelikli AF, hayvan öncelikli AF'yi aldım, seri çekimi aldım ve başladım çekim yapmaya. Otofokus sistemi beni benden aldı. Yani gerçekten çok başarılı, çok güzel bir otofokus sistemi var. Canon R5 ve R6 modellerin yani ilk çıkan versiyonları Türkiye'de ilk inceleyenlerden bir tanesi bendim. İkisini bir de aynı anda inceledim. İkisinin de otofokus performansını o zaman kıyaslama şansım olmuştu. Zaten çok başarılı otofokus sistemi vardı ve çok yakındılar birbirlerine. R6 Mark II'yi incelemedim. R5 Mark II'yi de incelemedim ama bir miktar daha tabii ki geliştirme olduğunu tahmin ediyorum ama çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu R6 Mark III'de o R6'nın ilk versiyonuna göre ciddi anlamda iyileştirme var. Yani öyle böyle değil. Keyif veren, sizi mutlu eden bir otofokus sistemi var. Şimdi düğün çekiyorsunuzdur. Mesela ne bileyim etkinlik çekiyorsunuzdur. Protokol fotoğrafçısınızdır. Burada zaten bir insanı çekiyorsunuz. İnsanları netleme ile alakalı markaların birbirinden böyle fark edilir derecede büyük şeyleri yok yani. AF performansları yok. Genel itibariyle birbirlerine yakınlar. Ama iş spor fotoğrafçılığı, çok hız isteyen şeyler, yarışlar, ne bileyim işte yaban hayatı gibi özellikle böyle küçücük kuşlar, böcekler, hayvanlar olduğu zaman gerçekten değişiyor yani. Orada dinamikler çok farklı. Ne bileyim bir marka mesela sabit bir kuşu netlemekte zorlanıyor ama uçan kuşu fon temizse netleyebiliyor. Bir başkası işte sabitte daha iyi ama uçarken kaçırabiliyor bazen. Arkaya gidebiliyor netlik vesaire gibi. Markalar arasında ufak tefek farklılıklar var. Ama bu R6 Mark III'de hem sabit konuda hem uçan konuda çok güzel bir otofokus sistemi var. İşin ilginç tarafı da çok hızlı konularda bile kuşun gözünü bulamadığı anda gövdesine geliyor ve orada kalıyor. Gözünü görür görmez de gözünü netliyor. Yani yeni bir makine, evet yeni çıktı. Dolayısıyla o yeni çıkmanın ve yeni bir teknolojinin hakkını vermişler. Yani Canon bu işi gerçekten güzel yapmış. Otofokus sisteminin geri bildirimi de çok güzel. Yani ne yaptığını size çok net bir şekilde söylüyor. Bunu Canon güzel başarıyor. O mavi nokta sizinle iletişim halinde. Diyor ki şu an gövdeyi netledim, böyle büyük bir kare oluyor. Gözünü netledim, küçük bir mavi oluyor. İşte uçan bir kuşu çekiyorsanız o dikdörtgen gibi oluyor ve kuşla beraber hareket ediyor. Yani aslında makinenin tam ne yaptığını anlıyorsunuz. Diğer türlü böyle bir sürü nokta vesaire olduğu zaman ya da büyük bir dikdörtgen olduğu zaman acaba nereyi netliyorum, ne oluyor şüphesi oluşuyor sizde. Bu R6 Mark III'de ben onu yaşamadım. Nereyi netlediğinden emindim ve doğrudan çatır çatır çekimimi yaptım. Açıkçası şöyle bir şey oldu. O kamp sandalyesinin üzerinde vay arkadaş, vay arkadaş, of çok güzel, ne güzel falan diye. Yani tam bu kelimeleri mi söyledim bilmiyorum ama yani gayet mutlu ve keyifli fotoğraf çektim. Uzun zamandır da böyle kamuflaja girmeden sandalyeye oturup bacak bacak üstüne atıp gelene geçene çatır çatır ateş eder gibi fotoğraf çektiğimde çok az olmuştu. Açıkçası böyle mutlu bir akşam üzeri geçirdiğimi hatırlıyorum. Ve otofokus sistemine tam puan veriyorum. O yüzden hani siz bu fotoğraf makinesiyle düğün, etkinlik, organizasyon vesaire gibi şeyler çekecekseniz otofokusuna gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Bence kuş fotoğrafçıları da bu makineyi çok sevecekler. Yaban hayat fotoğrafçıları da çok sevecekler. Spor fotoğrafçıları da çok sevecek. Çünkü gerçekten tutarlı, kararlı, hızlı, düzgün bir otofokus sistemi var. Düğün fotoğrafçıları ve etkinlik fotoğrafçıları için de güzel bir özellik var bu makinenin içerisinde. O da kişi tanıma özelliği. Etkinlikte örneğin gelini her zaman net çekmek istiyorsunuz. Gelinin fotoğrafını önceden çekiyorsunuz. Sonrasında da kişi seç kısmından bunu gelinin fotoğrafını makineye kaydediyorsunuz ve diyorsunuz ki önce bunu netle. Kalabalığın içerisinde orada isterse 3 kişi olsun, isterse 20 kişi olsun.
o gelini buluyor ve gelini netlemeye devam ediyor. Böylece siz gelin net çıktı mı çıkmadı mı derdinden kurtuluyorsunuz. Tabii ki sadece gelini seçmezsiniz. Yani 3-4 kişiyi bu şekilde hafıza kartından oraya yüklersiniz. Hangisine öncelik vermek istiyorsanız hemen onu seçip makinenin ona öncelik vermesini sağlayabiliyorsunuz. Özellikle protokol fotoğrafçıları, etkinlik fotoğrafçıları bu özelliği çok sevecek. Çekmeniz gereken, gerçekte çekmeniz gereken kişiyi her zaman net olarak çekebilirsiniz. O gidip başkalarını netlememiş olur. Bu da önemli bir avantaj. Bu noktada biraz objektiflerden de bahsetmek istiyorum. Yani bu videoda sizlere bu objektifleri böyle oturup anlatmayacağım. Ama kısaca özetlemem gerekirse iki objektif de çok keskin, hızlı, sessiz objektifler. Canon objektifleri zaten bilen biliyordur. Yani genel itibariyle biraz böyle tombik de oluyorlar. Bu bayonet kısmı Canon'da büyük olduğu için objektifin geri kalan kısmını da ona uygun yapıyor. Yani Canon objektifler hep böyle etlidir biraz. O yüzden de aslında böyle profesyonel, güzel bir havası da var objektiflerin. İlginç bir şekilde de hafif oluyorlar ama. Yani böyle iri görünüyorlar ama hafif oluyorlar. Güzel bir denge var Canon'da. Şimdi neyse yani gevezelik etmeyeyim. Bu 100-500 objektifi zaten kanalımda incelemesi var yani. İlk çıktığı zaman ben bu objektifi test ettim. Oraya bakabilirsiniz. Şuraya da bırakırım videoyu. Bu objektif ilginç bir şekilde çok keskin bir objektif. Şimdi objektiflerde keskinlik ve ayırma gücüyle alakalı başka bir videomda anlatmıştım. Hem ayırma gücü güzel yani 33 megapikselle hayli baş ediyor. R5 Mark II ile bile çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda f7.1 diyafram değeri bir dezavantaj. Yani yüksek ISO istiyor aslında fotoğrafta özellikle. Videoda çok problem değil. Bir de neticede alan derinliği biraz daha geniş oluyor. Yani böyle fonu tamamen uçurayım, flu olsun derseniz size o kadar esneklik vermiyor f7.1 olduğu için. Fakat f7.1 f5.6 gibi bir bokehte oluşturuyor. Onu da söyleyeyim. Yani Canon bu noktada bayağı iyi. Hatta farklı markalarla kıyaslayabilirsiniz. Örneklere bakabilirsiniz. Canon'la çektiğiniz f2.8 bir fotoğrafı başka bir markayla çektiğiniz f2.8 fotoğrafları koyarsanız Canon'da daha bir fonun flu olduğunu görürsünüz. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama yılların tecrübesi bende böyle bir şey var yani gördüğüm bu. Hatalı mıdır bilmiyorum. Yani ben hep böyle gördüm. Hatalıysa yorumlara yazarsınız. Neyse bu objektif f7.1 olmasına rağmen çok hızlı, çok sessiz ve jillet gibi keskin fotoğraf çekiyor. Yani şu objektifin keskinliğini o test videosunda da söylemiştim. Canon R6 Mark III'de kullanırken de yine bayıldım buna. Yani jilet gibi fotoğraf çekiyor. Yani şaka gibi bir objektif. Boyutu da oldukça küçük görüyorsunuz. Çantada taşırken çok avantajlı. Tabii boyu uzuyor yani 500 mm'de bu boyutlara geliyor ama bence çok ideal. İşin güzel tarafı dediğim gibi sessiz çalışıyor, hızlı çalışıyor. Saniyede 40 kare fotoğrafa hemen hemen ayak uydurabiliyor. Yani 30 civarında diyebilirim. Yani saniyede 40 kare fotoğrafın 30'unun net olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bazen 40'ı da yakalıyor yani doğrudan aşırı derecede size doğru gelip hareket çok fazla değilse makinenin çekim hızına ayak uydurabiliyor. Tabii ki makinenin AF sistemi de buna ayak uydurabiliyor. Dolayısıyla çok güzel bir ikili oldular. Çektiğim fotoğrafları çok beğendim. 70-200'e geldiğimiz zaman zaten bu f2.8 bir objektif. Bunun güzelliği ayrı bir şey. Az ışıkta çok rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Düğün, portre, manzara buralarda çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Etkinlik, protokol tüm bu çekimlerde bu objektifleri kullanabilirsiniz. Bunun yeni Z serisi boyu değişmeyen içeride zoom yapan modelleri de var. Biraz onlar da böyle video için üretilmiş durumda. Bir tık daha bunlardan büyük ve ağır. Onlar da çok başarılı. Ama tabii burada daha böyle çantanızı atın gidin kullanın şeklinde bir mod var. İki objektifi de düşünenlere tavsiye ederim. Gelelim Canon R6 Mark III'ün video özelliklerine. Bu fotoğraf makinesi hibrit bir makine dedik. Yani hem fotoğraf tarafında çok başarılı hem video tarafında çok başarılı. Ve gerçekten video özelliklerini çok beğendim. Gövde içerisine dahili 7K RAW video çekebiliyor. Ve Open Gate özelliği var. Sensörün tamamını kullanıyor. 3'e 2 oranında video çekebiliyor. Bu bize ne sağlıyor? 3'e 2 video çektiğiniz zaman şu anda görüyorsunuz. Daha geniş bir alanda video çekiyorsunuz. 16'ya 9 gibi üstten alttan kesmiyor videoyu. Siz bunu YouTube'a atacaksanız 16'ya 9 kesersiniz ve o şekilde kullanırsınız. Ama Instagram'a
işte TikTok'a ne bileyim dikey video çekecekseniz de sosyal medya için bu defa da 9'a 16 dikey formatta video çıkartmanız lazım içinden. 16'ya 9'dan bunu çıkartırsanız üstten alttan kayıplar yaşıyorsunuz ve ana merkez biraz sıkışmış oluyor. OpenGate çektiğiniz zaman yukarıda ve aşağıda daha fazla mesafe olduğu için daha rahat bir kadraj oluşturabiliyor. Tek bir çekimle hem yatay hem dikey videoyu elde edebiliyorsunuz. OpenGate'in böyle bir avantajı var. Ve sensörün tamamını kullanıyorsunuz. Hiçbir piksel boşa gitmemiş oluyor. Canon R6 Mark III'de bu OpenGate'i görmek güzel. 7K çözünürlüğe çıkmış olması da güzel. Gayet ayrıntılı, keskin ve çok güzel bir video çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda 7K'dan oversample yaparak yani 7K çözünürlüğü kullanıp onu sıkıştırıp 4K'ya dönüştüren bir 4K video özelliği de var. Bu şekilde çektiğiniz zaman dosya boyutu bir miktar büyük oluyor ama video kalitesi gerçekten çok başarılı oluyor. Çok detaylı, ayrıntılı, çok güzel 4K videolar çekebiliyorsunuz. 4K 100p video çekebiliyor crop yapmadan. Full frame olarak 4K 100p video çekebiliyorsunuz. Tabii ki 25-50 tüm bu kareleri çekebiliyorsunuz. 2K çözünürlük de var. Full HD çözünürlük de var. Çoğu makinede bu 2K'yı da göremiyoruz. R6 Mark III'de 2K'yı görmek güzel oldu. Çünkü 2K çözünürlükte saniyede 180 kare hızla video çekebiliyorsunuz. Yani ekstra daha ağır çekim yapma imkanınız oluyor. 4K'da 120p, 2K'da 180p ve yine aynı şekilde Full HD çekerken de 180p hızlarda video çekebiliyorsunuz. Canon R6 Mark III'de gördüğünüz gibi bolca video kodeği var. Dosya formatları var. 422 10 bit, 420 10 bit, normal 8 bit videolar, RAW video ve RAW Lite video çekebiliyorsunuz. Yan tarafta zaten bu oranları ve değişimi görebiliyorsunuz. RAW Lite olarak çekim yaptığınız zaman 7K 50p video çekme şansınız da oluyor. Bu da ayrıca bir güzel. Yani tüm çözünürlüğü kullanarak 2x slow motion çekim yapabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler yaban hayatında benim için çok değerli oluyor. Çünkü hem crop yapma şansım oluyor hem sahne içerisinde hareket etme şansı oluyor. Tüm bunları düşündüğümüz zaman yani böyle orta sınıfta konumlandırılmış hibrit bir makine için bunlar muazzam güzel özellikler. Yani R6 Mark III bulunduğu sınıfın üstünde bir performans ortaya koyuyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani artık günümüzde çoğu makine gerçekten pek çok işin altından kalkabiliyor. Video tarafında diğer güzel bir nokta da hem Canon C-Log 3 hem de C-Log 2'nin aynı anda olması. Bu logaritmik kayıtlar sayesinde daha esnek bir şekilde renk yapabiliyorsunuz. Özellikle karanlıkta kalan alanlardan daha fazla detay almak istiyorsanız C-Log 2'yi tavsiye ederim. Ama genel itibariyle kompozisyonunuz dengeli ise ve maksimum verimle böyle daha esnek renk almak istiyorsanız da C-Log 3'ü tercih edebilirsiniz. Her iki formatın ihtiyacınıza göre içerisinde bulunması çok çok güzel. Rec 709 zaten standart olarak var ve onu da yine pek çok farklı filtre ayarlarıyla kontrol edebiliyorsunuz. Bu makinenin sol tarafında rate yani color kısmına bastığınız zaman bu color seçeneğinden 3 farklı modu kullanabiliyorsunuz. Ortadaki yaratıcı filtreler kısmında da bir sürü istediğiniz esnek ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bunları kendiniz de konfigür edebiliyorsunuz. Yani neredeyse böyle sonsuz seçenek var gibi. Renk olayında hani Canon'da kafanız çok rahat olsun. Çok güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Birkaç çekimden sonra kendi tarzınıza uygun renkleri de ayarladıktan sonra yapacağınız işe göre renkleri çok hızlı hazır ayardan getirip çatır çatır videolarınızı çekersiniz. İşlerinizi çok güzel bir şekilde yaparsınız. Canon R6 Mark III video tarafında da çok tutarlı ve kararlı otofokus yapıyor. Aynı zamanda da çok yumuşak ve kararlı netleme yapıyor. Şöyle söyleyeyim size, hatta video tarafında böyle konuyu hemen bulma, böyle deklanşöre bastığınız zaman çat diye gitme gibi bir durum bile yok. Yavaş yavaş gidiyor, konuyu buluyor. Bulduktan sonra da bırakmıyor. Öyle bir çalışma sistemi var. Yani Canon burada sanatsal görünmeyecek, çok amatör görünecek böyle tuhaf arama hareketlerini en baştan kapatmış. Soluma olayını tamamen ortadan kaldırmış. Sanki bir focus puller varmış gibi, manuel netlik yapıyormuş gibi yumuşak bir geçişle netlik yapıyor. Bu da size daha sinematik, daha profesyonel görünen bir otofokus sağlıyor ve
Göz zaten böyle videoda çok hızlı netleme yaparsa bir tuhaflık olduğunu hisseder. O videoyu amatör olarak değerlendirir. Bu makinede çektiğiniz videolarda öyle bir amatör görüntü almıyorsunuz. Bunu da çok beğendim. Video tarafında tabii ki RAW videoda çekebildiği için özellikle bu fotoğraf makinesiyle bağımsız film, kısa film çekebilirsiniz. Reklam filmleri, tanıtım filmleri yapabilirsiniz. Çünkü RAW dosyanın esnekliği çok daha fazla. ISO'yu sonradan ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi renklerle daha rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Log çekimi yaptığınız zaman muazzam renkler yapabiliyorsunuz. Yani ISO'yu, beyaz ayarını vesaire sonradan ayarlayabilmek ciddi anlamda avantaj oluyor. Yani sahada bazı şeyler hatalı yapsanız bile post prodüksiyonda bunu kurtarabiliyorsunuz. Bunlar önemli avantajlar. Yani RAW videonun esnekliği daha fazla. Tabii ki makine RAW videoda birazcık daha ısınıyor. Bu arada ısınmayla alakalı da sorularınızı cevaplayayım. Şimdi RAW video çektiğiniz zaman tabii ki böyle 2 saat, 2,5 saat kesintisiz video çekemezsiniz. Çünkü RAW dosyalar çok yüksek. Kimse de zaten RAW video çekiyorsa böyle bir şeye ihtiyaç duymuyordur. O başka bir durum. Ama 4:2:2 10 bit video çekiyorken 25p'de bu fotoğraf makinesinin ısınma ve kapanma gibi bir durumu söz konusu olmuyor. Kartınız biter, piliniz biter ama makine kapanmaz. 4:2:2 10 bit 50p çekerken 4K'da işte o zaman 25 dakikadan sonra ısınıp kapanma gibi bir durum oluyor. Çünkü 50p demek ağır çekim demek. O yüzden de çok böyle uzun süre ağır çekim yapmazsınız. Aynı şey 4K 100p'de de geçerli. 4K 100p'yi siz çok uzun süreler kayıt yapmazsınız. Ben sahada 4K 100p çalışırken en uzun çektiğim videolar 5 dakika falan oluyor. Yani o bile aslında çok fazla. Yani bir av sahnesi bile olsa bunun en fazla süreceği şey 3-5 dakikadır. O yüzden genel itibariyle bu süreler çok çok yeterli. Böyle bir YouTube videosu çekecekseniz 2 saatten daha uzun süre 4:2:2 10 bit 25p video çekebiliyorsunuz. Isınma ve kapanma gibi sorunları dert etmenize gerek yok. Sonlara doğru gelirken de isterseniz şimdi makinenin zaten artılarını genel itibariyle söyledim. Yani bir sürü artı özelliğini söyledim. Bu makinenin eksisi yok mu? Eksilerle alakalı bir iki arada aslında dillendirdim. Birincisi bu LCD ekran, evet geriye dönmesi güzel ama hani bu yukarı aşağı hareketin olması belki avantajlı olabilirdi gimbal kullanıcıları için. Ama çoğu insan için de bu bir sorun teşkil etmiyor. Bunu söyleyebilirim. Onun haricinde HDMI'dan çıktı alırken ben mesela size makinenin otofokus özelliklerini nasıl netleme yaptığını harici bir kayıtçıya alıp izlemeniz için göstermeye çalışıyorum. Kayıt etmeye çalışıyorum. Buraya bir kayıtçı bağladığım zaman yani bir monitör bağladığım zaman fotoğraf modunda vizör ve LCD ekranda hiçbir şekilde görüntü gelmiyor. Hiçbir şekilde görüntü gelmediği için ben kuşu monitörden takip etmek zorunda kalıyorum. O da birazcık zor oluyor. Çünkü kuşları böyle vizörden çekmek çok kolay. Genel itibariyle de o AF'yi anlatırken gereğinden fazla sallantı ve hareket olmasa da o yüzden. Buradan göremediğim için. Yani kanalımda bu yıllardır var. Daha önceki videolarımda da ben eleştirdim bunu. Ama bu değişmedi hiç. Yani HDMI'den çıktı verirken buradan da yine aynı görüntülerin devam ediyor olması gerekiyor bence. Video tarafında da mesela buradaki ekrandaki aynı görüntüyü videoda da ver gibi bir seçenek yine yok. Monitörde tamamen çekeceğiniz görüntüyü ön izleme olarak görüyorsunuz. Yani normalde pek çok kişi bunu böyle kullandığı için bu yapılıyor ama bizim gibi içerik üreticileri size makinenin içerisinde neler oluyor, neler bitiyor, AF nasıl çalışıyor, konuyu nasıl takip ediyor, LCD ekrandan ve vizörden biz neler görüyoruz, bunları göstermek istiyoruz. Bunu gösterirken işte ne yazık ki buradan göremediğimiz için monitörden bakmamız gerekiyor. Böyle bir eksisi var. Bu beni işte içerik üretirken biraz engellediği için bunu özellikle söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yani eksiler biraz iş akışını, fotoğraf performansını, yapacağınız işi etkileyen şeyler değil. Tamamen aslında keyfe keder arayıp da zorla bulduğum şeyler. Yani bu makinenin açıkçası bunun haricinde gözüme batan ve eksi diyeceğim bir tarafı yok. Canon R6 Mark III ile ve Canon makinelerle alakalı içerikler gelmeye devam edecek. Çünkü Canon R6 Mark III'ü ben de kendi ekosistemime dahil ettim ve artık kullanıyorum. O yüzden de ileride belki menü ayarları, size bazı pratik bilgiler, otofokus sistemiyle alakalı bazı pratik bilgileri de paylaşıyor olacağım. Farklı Canon modellerinde incelemeye devam edeceğiz. Yakında güzel sürprizlerim de olacak size. O yüzden kanalda yine bol bol Canon'da konuşuyor olacağız.
Elimden geldiğince zaten bütün markalara yer vermeye çalışıyorum. Bir süredir Canon'dan bahsetmemiştik ama kanalıma baktığınız zaman zaten Canon R3, R8, R5, R6, R10, R7 bütün bu modelleri incelediğimi görebilirsiniz. Yani az buz model incelemedim. Yeni çıkan modelleri de incelemeye devam edeceğiz. Yani Canon'da bu kanalda bolca yer alacak. Evet, bugün sizlerle Canon R6 Mark III'ü konuştuk. Uzun zamandır beklediğiniz bir videoydu. Ben de uzun zamandır makineleri bekliyordum. Umarım bu video genel itibariyle o kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Bu makineyi merak edenlere bir cevap verebilmişimdir. O zaman sonraki videolara kadar ne diyelim? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve hype etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.